Elizabeth Holmes 2003 yılında kurduğu şirket ile neredeyse dünyanın zirvesindeydi. Bu fotoğrafı çektirdiğinde kendi kendini yetiştirerek zengin olmayı başaran dünyanın en genç kadın milyarderi unvanını kazanmıştı. Kendisi bir girişimci olarak genellikle Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a özenirdi. Theranos adlı şirketini ilk kurduğunda bir girişimci olarak Silikon Vadisi'nde çığır açmıştı ve şirketin değeri 9 milyar dolara ulaşmıştı. Ayrıca bu başarıyla 40 yaş altı dünyanın en zengin girişimcisi unvanını almaya hak kazanmıştı. Geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde birçok insan onun dünyayı değiştirebileceğine inanıyordu. Bulunan bu yeni teknoloji sayesinde parmağınızın ucundan sadece birkaç damla kan alınacaktı ve birkaç saniye içinde bu cihazla yapılan test sonucunda kanser ve benzeri ciddi hastalıklar kolaylıkla tespit edilecekti. Peki ya bütün bunlar sadece bir hayalden ibaretse? İnanması güç ama Elizabeth'in başarılı olduğu en iyi şeylerden biri bilim adamlarını, siyasi liderleri ve dünyanın en zengin insanlarını yıllarca dolandırmış olmasıydı. Peki Elizabeth bütün bunları nasıl başardı? Öncelikle Elizabeth'in gerçekten başarılı bir kariyere sahip olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Kendisi 3 Şubat 1984'te Amerika Washington DC'de doğdu. Annesiyle babası devlet kurumlarında ciddi pozisyonlarda çalışıyordu ve Elizabeth daha genç yaşlardayken ailesi Amerika Houston'a taşındı. Henüz 7 yaşındayken kendi zaman makinesini icat etmeye çalıştı ve bir defterin tamamını teknik çizimlerle doldurdu. 9 yaşına geldiğinde tüm akrabalarına büyüdüğü zaman bir milyarder olmak istediğini söylüyordu. Akrabalarının söylediklerine göre Elizabeth bunları son derece ciddiyet ve kararlılıkla söylüyordu. Genç yaştan itibaren etrafındaki insanlarla yoğun bir rekabet içerisindeydi. Küçük kardeşi ve kuzeniyle sık sık Monopoly oynardı ve oyunda bulunan bütün mal varlığına sahip olana kadar oyunun bitmesini asla istemezdi. Oyunu kaybettiği zaman ise evde büyük bir fırtına kopardı. Lisedeyken kendi çalışma etiğini geliştirdi ve derslerden yüksek notlar almayı başardı. Ancak onun o zamanlar tek ilgi alanı okul ve dersler değildi. Kendisi aynı zamanda yazılım konusunda oldukça ilerledi ve kendi işini kurarak geliştirdiği yazılımları Çin okullarına satmayı başardı. Bu başarıyla Çince dersleri almaya başladı ve henüz liseyi bitirmeden Stanford Üniversitesi'nin Pekin'e yaptığı bir geziyle yaz programına kabul edilmeyi başardı. Bu süreç içerisinde ne yapmak istediğine dair bir seçim yapması gerekiyordu ve bir cerrah olan büyük babasından ilham alarak tıp okumak istediğine karar verdi. Ancak sonrasında iğnelerden korktuğunu fark etti. Kimya mühendisliği okumak için dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi'ne kabul edildi. Ancak Elizabeth'in bu üniversiteye kabul edilmesinin şaibeli olduğu söyleniyor. Söylentilere göre ailesi bazı bağlantılarını kullanarak kızlarının Stanford'a girmesine yardımcı oluyorlar. Ancak bunlar şimdilik Elizabeth için sadece bir söylentiden ibaret. 1. sınıfın sonlarına doğru Çincesi iyi olduğu için Singapur'daki önemli bir şirkette staj yapma hakkı kazandı. Sonrasında 2. sınıfa geçtiğinde bir kimya mühendisi olan Profesör Chenning'e giderek "Hadi bir şirket kuralım" dedi ve profesörün desteği ile Real Time Curse'u kurdu. Daha sonra bu şirketin adını yakından tanıdığımız Theranos olarak değiştirdi. Elizabeth şirketi kurduktan kısa bir süre sonra hastaların sağlık durumunu analiz edebilen ve alınması gereken ilaç dozunu otomatik olarak ayarlayan giyilebilir bir cihaz için patent başvurusunda bulundu. Ardından sonraki sömestr tatilinde Stanford Üniversitesi'ni yarıda bırakarak bir evin bodrum katında yeni şirketi için çalışmalara devam etti. Theranos şirketinin ana fikrine göre sadece parmak ucundan az bir miktarda alınan kan örneği ile kolayca hastalık testleri yapılabilecekti ve daha sonrasında bu testler insanların kolayca satın alabileceği küçük bir cihaz sayesinde gerçekleşecekti. Elizabeth'in söylediğine göre bu testler sayesinde kanser ve yüksek kolesterol gibi hastalıklar kolaylıkla tespit edilecekti. Ayrıca bu test cihazları eczane ve market gibi yerlerde kolaylıkla kullanılabilecekti. Bu fikir Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin ve yatırımcıların dikkatini oldukça çekmişti. Microsoft'tan sonra dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Skype, Tesla, SpaceX, Coinbase ve Twitch gibi kuruluşlara yatırım yapan ünlü yatırımcı Tim Draper da Elizabeth'in şirketine yatırım yapanlar arasındaydı. Elizabeth Holmes from Theranos. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Thank you, for having me. I am so incredibly humbled. We did this. You founded this company 12 years ago, right? Tell them how old you were. I was 19.
Elizabeth ilk başlarda önde gelen birçok yatırımcıdan 700 milyon dolardan fazla para toplamayı başardı ve Tim Draper Elizabeth'e sonuna kadar güvendiğinden bahsetti. Aslında yatırımcıların ilgisini çeken en önemli konulardan biri ise Theranos şirketine ait teknolojinin tamamen gizli kalacak olmasıydı. Şirket kurmasının ardından neredeyse 15 yıl geçmişti ve bu süre boyunca şirketteki bütün çalışmalarını gizlilik çerçevesiyle yürüttü. Hatta şirketin ticari sırlarını kötüye kullandıklarını iddia ederek 3 eski çalışanını da mahkemeye verdi. Aslında gizliliğe olan takıntısını ve şirketi yönetirken sergilediği tutumunu Silikon Vadisi kahramanı olarak adlandırılan eski Apple CEO'su Steve Jobs'tan ödünç almıştı. Elizabeth, Steve Jobs gibi siyah boğazlı kazaklar giymeye başladı. Ofisini en sevdiği mobilyalarla dekore etti ve aynı zamanda Steve Jobs gibi hiç tatil yapmadı. Hatta insanlar onun erkeklerin egemen olduğu iş dünyasına uyum sağlayabilmek için konuşurken ses tonunu değiştirdiğini iddia etti. Happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Şirketin bazı eski çalışanları da patronlarının alkollüyken ses tonunun değiştiğinden bahsetmişlerdi. Elizabeth talepkar bir CEO'ydu ve çalışanlarının da kendisi kadar sıkı çalışmasını istiyordu. Asistanlarına her gün çalışanların şirkete ne zaman gelip gittiğini takip ettirirdi. İnsanları daha uzun saatler çalışmaya teşvik etmek için her akşam saat 8 civarında ofiste yemek yenirdi. Henüz 19 yaşında üniversiteyi yarıda bıraktıktan sonra Sunny ile çıkmaya başlamıştı. Sunny çok az tecrübesi olmasına rağmen Elizabeth'in kurduğu şirkette 2 numaralı isim olmuştu. Daha sonra kendisinin bir zorba olduğu ve sık sık çalışanlarının neler yaptığını takip ettiği söylendi. Sonrasında şirketten kovuldu ve Elizabeth ile olan ilişkilerine de son verdiler. Elizabeth nasıl başardıysa Amerika şirket tarihinin en ünlü yönetim kurulunu kurmayı başardı. İkna gücüyle olsa gerek Amerika'da daha önceden Çalışma, Hazine ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış George Shultz'un da yönetim kuruluna katılmasını sağladı. Hatta eski ABD Başkanı Bill Clinton da Elizabeth'e ve kurmuş olduğu şirkete hayran olan birçok zengin ve güçlü insanlardan sadece biriydi. 2008'de şirketin yönetim kurulu daha deneyimli birinin CEO olmasını istedi. Ancak uzun bir toplantı sonrasında Elizabeth yönetim kurulunu ikna ederek CEO olarak şirketi yönetmeye devam etti. Şirket milyonlarca dolar yatırım almaya başladığında Elizabeth medyanın ilgi odağı oldu. Bazı önemli dergilerin kapaklarına çıktı ve TED gibi platformlarda konuşmalar sergiledi. Şirket bazı klinikler, eczaneler ve süpermarket zincirlerinin yanı sıra büyük şirketlerle de ortaklık kurmaya başladı. 2011 yılında tıp veya bilim geçmişi olmamasına rağmen Elizabeth küçük kardeşi Christian'ı şirkette çalışması için işe aldı. Kardeşi ise şirketteki ilk günlerini internetten sporla alakalı araştırmalar yaparak ve okuduğu üniversitedeki arkadaşlarını işe alarak geçirdi. Elizabeth ayrıca güvenlik konusunda da çok takıntılıydı. Şirketin genel merkezini ziyaret eden herkesten binaya gitmeden önce gizlilik anlaşmaları imzalamasını istedi. Ve gelen ziyaretçilere güvenliğin her yere, hatta banyoya giderken bile onlara eşlik etmesini istedi. Kendisi ise genellikle korumalarla birlikte ve siyah bir Audi ile gezerdi. Ayrıca ofisinin pencerelerine kurşun geçirmez cam taktırmıştı. Tabii ki bu sıralarda şirket teknolojisinin nasıl işlediği ile alakalı sorular gelmeye başlamıştı. Şirketin baş bilimcisi ve şirketin çalışanlarından biri test cihazlarını halkın kullanabilmesi için hazır olmadığını ve teknolojide bazı yanlışlıklar olduğunu söylemişti. Bazı bilim adamları ise bu test cihazlarından kuşkulandıklarını söylemişlerdi. 2015 yılında Amerika'daki Gıda ve İlaç Denetleme Dairesi Elizabeth'in şirketindeki testleri ve cihazları denetlemeye karar verdi. Yapılan denetleme sonucunda ise Theranos şirketinin hastalar üzerinde yaptığı testlerde büyük hatalar buldular. Yapılan testler doğru sonuçlar vermiyordu. Ayrıca Wall Street gazetesinin muhabiri John ise şirkete ait test cihazlarının doğru sonuçlar vermediğini ve şirketin kan testleri yaparken başka şirketlere ait cihazlar kullandığını ortaya çıkardı. Elizabeth'in çıkan söylentilere verdiği cevap ise aynen şu şekilde: bir şeyleri değiştirmeye çalıştığınızda önce deli olduğunuzu düşünürler. Sonra sizinle savaşırlar ve ardından aniden dünyayı değiştirirsiniz. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Theranos şirketini araştırmaya başladı. Ardından ise şirket operasyonlarını sonlandırmak ve tıp merkezlerini kapatmak zorunda kalmıştı. Kısacası Elizabeth'in devrim niteliğindeki buluşunun bir yalandan ibaret olduğu ve şirketin işe yarar hiçbir teknolojisi olmadığı anlaşılmıştı.
Yıllarca bilim adamları, büyük yatırımcılar ve siyasi liderler de dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyayı kandırmayı başarmıştı. Mart 2018'de Elizabeth ve eski sevgilisi Sunny dolandırıcılık ile suçlandı. Elizabeth şirketin mali kontrolünden vazgeçmeyi, $500.000 para cezası ödemeyi ve yaklaşık $19 milyon şirket hissesini iade etmeyi kabul etti. Ayrıca 10 yıl boyunca halka açık bir şirketin yöneticisi veya üst düzey bir çalışanı olamayacak. İlk başta bütün bunlara rağmen özel bir şirket olduğu için Theranos'un CEO'su olarak kalmasına izin verildi. Şirket bir pamuk ipliğine bağlıydı ve bu sırada Elizabeth yatırımcılarla iletişime geçerek şirketin kurtulması için daha fazla para gerektiğini söyledi. Gariptir ki kendisi şirketin son günlerinde ofise bir Sibirya kurdu yavrusu getirmişti ve toplantının ortasında orayı terk ederek köpeğini tuvalete götürmüştü. Theranos şirketi Haziran 2018'de Elizabeth'in CEO'luk görevinden ayrıldığını bildirdi. Aynı gün Adalet Bakanlığı Elizabeth ve eski sevgilisi Sunny için dolandırıcılık ve komplo suçlamasıyla yeni bir dava açtı. Eylül 2018'de şirketin hissedarlarına bir mail geldi ve mailde Theranos şirketinin artık faaliyette olmadığı yazıyordu. Ayrıca şirket kalan kaynaklarıyla alacaklı olanlara ödeme yapmayı planladığını yazmıştı. Şirket kapanırken Elizabeth genç bir girişimci olan 27 yaşındaki yeni sevgilisi William ile çeşitli etkinliklere katılıyordu. İkili daha sonra evlenme kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Elizabeth ve William en son 2019'a kadar San Francisco'da aylık $5.000 bir dairede yaşıyorlardı. Daha sonra 2019'un başlarında nişanlandıklarını, ardından Haziran ayında gizli bir düğün töreniyle evlendiklerini bildirmişlerdi. Elizabeth eski şirket çalışanlarından hiç kimseyi düğüne davet etmemişti. ABD hükümeti suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve yaklaşık $2.7 milyon para cezası alabileceğini söyledi. Duruşmalar devam ederken geçtiğimiz Mart ayında Elizabeth hamile olduğu için duruşmanın ertelenmesini istemişti. Duruşmayı 31 Ağustos'a ertelemek istemişti ancak talebi kabul edilmemişti. Çocuğu ise geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaya geldi. Ayrıca eski sevgilisi Sunny'ye dava açarak onu taciz ettiğini ve sürekli onu kontrol ettiğini söyledi. Eski sevgilisi telefon mesajlarından tutun da onun ne giydiğini bile kontrol ediyordu. Elizabeth'in öngörülen net serveti ise 0 olarak güncellendi ve dünyanın en çok hayal kırıklığına uğratan liderleri listesine eklendi. Elizabeth Holmes son zamanlarda eşiyle sık sık görüntü vermeye başladı. Ancak şu an ne yaptığı bilinmiyor ve nerede yaşadığı gizli tutuluyor. Tabii ki her zamanki gibi hakkında birçok belgesel çekildi, programlara konu oldu ve kitaplar çıkarıldı. Kötü Kan adlı bu kitap yaşanan bu olayları daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de bu kitabı okuduğunu söyleyerek yaşanan olayların gerçekten çok çılgın olduğundan bahsetti. Merak edenler için bu kitabın Türkçe versiyonu da mevcut. Kendisi henüz küçük bir çocukken verdiği sözü tutmuştu ve bir milyarder olmakla kalmayıp neredeyse dünyayı değiştirmek üzere büyük bir adım atmıştı. Ancak bütün bunlar sadece bir dolandırıcılık hikayesinden ibaretti. Bence Elizabeth'in kanıtlamış olduğu en iyi şeylerden biri, başarılı bir kariyerin ve ikna gücünün eğer kötüye kullanılırsa nedenli tehlikeli olabileceğiydi.